Merhaba arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle güzel açık bir gri ipim var. Onunla başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İstediğiniz örgüde uyarlayabileceğiniz harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız yorum yapmayı, beğeni yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. İpimizi şöyle kenara alalım. Ben şişimin bir tanesini alarak ilmeklerimizi alarak başlayalım arkadaşlar. Bu model için 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Ben şöyle iki model üzerinden anlatacağım. 7 7 14 artı 4 18 ilmek alarak başlayalım. Bu model biraz şöyle iç içe giren bir model, yani çok açılma yapmayacak. Yapacağınız örgüyü de ona göre başlayın arkadaşlar, yani açılma olmayacak bir model. Hemen sayalım ilmeklerimizi. 2 4 6 8 10 12 14. Evet, 3 tane fazla ilmeğimiz var. Pardon, 14 artı 4 koyacaktım. Toplamda 18 oldu şimdi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18, tamam. Bu kadar ilmek sayısı çıkaracağımız model için yeterli. Evet. İlk ilmeğimi ördüm. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi ördüm. 2 tane düz. Modelin arka yüzündeyiz arkadaşlar. Arka yüzünde birinci sıradayız şimdi. Bir düz. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 tane düz ördüm. 5 tane ters. 1 2 3 4 5 ters ördüm. 5 ters ilmek. 2 düz. Arada 2 model arasında yine 2 düz koydum. Şu bizim bir modelimiz. Arada koyduğumuz ters ilmek. Şimdi yine 5 tane ters. 1 2 3 4 5 5 ters ilmek yaptık. Kenarda yine 2 tane düz koyduk. Başta yapmıştık 2 düz, 2 düzle bitiriyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sırasıydı. Modelin ikinci sırası ve ön yüzündeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane tersimiz var kenarda. 2 tane ters ilmek ördüm. Şimdi şu baştaki 2 ilmeği yerlerini değiştireceğim. Şu şekilde bakın. Bir düz ördüm. Diğerini de düz ördüm. 1 2 3 ilmek daha ördüm. Şu 5 ilmeği yine düz olarak ördük. Ama baştaki 2 tanenin yönlerini değiştirdik. İki ters, 1 2 ters ördüm. Düze gelince baştaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. 1 ikisini de tek tek düz ördüm. Hemen sırada 3 tane düzümüz var. Üçünü de ördüm. Toplamda 5 ilmeğimizi de düz örmüş olduk. Kenarda 2 tane ters ilmeğimiz var. Onları da ördük. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelin 3. sırasındayız. Arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda 2 tane düz ilmeğimiz var. Yine düz ördük. Burada 1
2, 3. Bakın şu çevirdiğimiz ilmek, şunu takip edeceğiz. Bunu örmeden alıyoruz. 3 tane ters ördüm. Dördüncüyü örmeden aldım. İp kendimden tarafta. Bir tane daha ters ördüm. Sıradaki 2 düzümüz var. Onu ördük. Yine 1, 2, 3 ilmek ördüm. Şu çevirdiğimiz, bakın ilmeğe denk geldiğimizde önden göstereyim. Onu örmeden alıyoruz. Bu şekilde. Bir ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimizi. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine kenarda 2 tane tersimiz var ön yüzünde. İkisini de ördüm. Şimdi ilmek çevirmemiz yine yapacağız. Bir düz ördüm. İkinci ilmeğe, bakın şöyle yan giden ilmeğe geldiğimizde bir sonrakinden yönünü değiştiriyorum. Bakın bunu önden alıyorum, bakın diğerini de arkadan alıp öne getiriyorum. Şöyle bir çapraz oluşturacağız. O 2 ilmeğimi de tek tek düz ördüm. Şimdi düzlerimiz 3 oldu. Sıradaki ikisini de örüyorum. Toplamda 5 ilmeğimiz oldu. Ortadaki 2 tersimizi ördük. Bir düz ördüm. Şu yön değiştirdiğimiz ilmeğe gelince yine aynı şekilde 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Bir, 2 ilmek daha ördüm. Toplamda 5 düzümüz oldu. 2 tane ters var kenarda. Ters ilmeklerimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. İlmekler bitene kadar şu ilmeği şöyle yönünü çevirerek gideceğiz. Modelin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düzümüz var. Onları ördüm. 1, 2 tane ters ördüm. Bakın şu yönünü değiştirdiğimiz ilmeğe denk geldik şu anda. 2 ters ördükten sonra 3. ilmeğimiz oluyor. Onu yine örmeden alıyorum. İp kendimden tarafta. Geriye kalan 2 taneyi de ters ilmek ördüm. Sıradaki 2 düzümüzü ördük. 2 ters örüyoruz önce. 3. ilmeğe geldiğinde şu ilmeğimizi örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ters örelim. 2 düz kenarda. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 tane ters ilmeğimiz var. İkisini de örüyorum. Şuradaki ilmeklere gelince düzlere 1, 2 tane düz ördüm. Şu kaydırdığımız ilmek aldım, ikisini şişime. Bakın bunu önden aldım, diğerini de arkadan aldım, öne getirdim. Yine çapraz yaptık, yani yönlerini değiştirdim. İkisini de tek tek düz ördüm. Şimdi bir tane ilmeğimiz kaldı arkada. Onu da ördüm. 2 tane tersimiz var. Ördük. 1, 2 tane düz ördüm. 3. ilmeğe gelince hemen yönünü değiştirdim. Tekrar onları da ördüm. Bir düz. Sıradaki bir düzümüzü de ördük. Kenardaki 2 tersi ördük. Kenar ilmeğini de ördük. Modelin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğimiz var, ördük. Şimdi burada şuna bir ilmek ördüm. İkinci ilmeğe denk geldi. Bak şu çevirdiğimiz ilmek. İkinci ilmeği örmeden alıyorum. 1,
2, 3 tane daha ters ördüm. Toplamda 5 tersimiz oldu. 1, 2, ortadaki düz ördüm. Tersten bir ilmek ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir sonrakini örmeden aldım. 1, 2, 3 tane ters ilmek ördüm. Kenardaki 2 düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki 2 tersimizi örelim. 1, 2. Şimdi düze gelince 1, 2, 3 tane düz ördüm. 4. ilmekle 5. ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Aldım şu şekilde. Bunu buradan aldım. Bunu da arkadan aldım. Öne taktım. Şöyle bir çapraz oluşturduk. Tekrar onları da tek tek düz ördüm. Bakın şu alttan başladım. Üste doğru sıfırladık yani. Her düz sırada düz örerken ilmeğimizi kaydıra kaydıra sıfırladık yukarıya kadar. Aradaki 2 tersimizi ördük. Bir düz, 2, 3 tane düz ördüm. Şimdi 4 ile 5'in yerini değiştiriyorum. Şöyle yönlerini birer tane düz ördüm, onları da tek tek. 5 düzümüzü de örmüş olduk. Kenardaki 2 tersimizi de ördük. Kenar ilmeğini de ördük. Bakın arkadaşlar, bir kez modeli kurmuş olduk. Şimdi ikinci kez yine tersten kuracağız. Bu birinci kurulum. İkinci kurulumda da yine aynı şekilde başlayacağız. Bir göstereyim onu da isterseniz. İkinci modelimizin ilk sırasında arka yüzündeyiz. Arka yüzden kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 tane kenarda düzüm var, ördüm. Bakın. Şimdi 4 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yani modelin ilk sırasında 4 ilmek oluyor. Ondan sonraki ters sırasında 3 ilmek kalıyor. Yani 3, 2, 1 diye devam edecek. Buna dikkat edersek modelde kayma olmaz. 5. ilmeğimi şöyle örmeden aldım. İp kendimden tarafta. Ortadaki 2 tane düzümüzü ördük. Şimdi 4 tane ters, 1, 2, 3, 4 tane ters ördüm. 5. ilmeği örmeden aldım. 2 tane düz var, ördük. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sırası arka yüzündeydim. İkinci modeli kurmuş olduk. Şimdi ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki 2 tane tersimizi örelim. Bakın şu ilk ilmeği örmeden almıştık. Şöyle göstereyim. Bundan yanındakini hemen yönlerini değiştiriyoruz. Tek tek düz ördüm onları da, yönlerini çapraz yaparak hep ama sola doğru çevireceğim. Şu öndeki ilmeği hep sola doğru. Ona dikkat edelim. Hemen peşinden 3 tane düzümüz var. Onları ördük. Toplamda yine 5 ilmeğimiz oldu. Ortadaki 2 düz. Düze gelince ilk ilmeğimizi bakın arkada örmeden almıştık. Yanındakiyle sola doğru bunu böyle kaydıracağım yönünü. Kaydırmalarımız hep sola doğru olacak. 1, 2 ters ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Bu sırayı da tamamladık. Şimdi arka yüzünde, modelin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 tane düzümüzü örüyoruz. Daha sonra 1, 2, 3 tane ters ördüm. Bir önceki arka yüzünde 4 örmüştük. Şimdi 3 tek tek azaltacağız arkadaşlar. Şu bakın kaydırdığımız ilmeği örmeden alıyorum.
Bir tane daha ters ördüm. Ortadaki iki düzümüzü örelim. Şimdi yine 3 tane 1 2 3 tane ters ördüm. Sıradaki 4. ilmeği örmeden aldım. 5. tersimizi de ördük. 2 düz kenar ilmeğini de ördüm. Modelin ön yüzündeyiz arkadaşlar. Şimdi model ön yüzünde tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 tane tersimiz var. Ters olarak ördüm. Bir tane düz ördüm. Şu kaydırdığımız, bakın sola doğru çevirdiğimiz ilmeği ve bir sonrakini alarak şu şekilde tekrar sola doğru yer değiştirdim. Yönünü değiştirdim ve ikisini de tek tek örerek, düz örerek tamamladım. Sıradaki 2 taneyi düz ördüm. Toplamda 5 düzümüz oldu yine. 2 ters, bir düz ördüm. Şu 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Bir, 2 tane düzümüz kalmıştı. Ördük. 2 ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Model bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İsterseniz daha fazla uzatmayalım. İkinci kurulumu da gösterdim. Tamamlaması da bu şekilde birer tane şöyle bu tarafa kayarak yapıyoruz. Eğer anlaşılmayan yer olursa tekrar başa alarak şu birinci kurulumda nasıl yaptıysak aynı şekilde bunu da yapacağız. Ben biraz daha ilerlemiş halini göstereyim size. Bunu ben daha önce yaptım. Bunu da beraber yaptık arkadaşlar. Şu şekilde. Bugünkü modelimiz de böyle oldu. Arka yüzü de bu şekilde. Bakın dediğim gibi model birazcık şöyle lastik gibi iç içe giren bir model. Lastik istemeyen bir model ama istediğiniz lastiği de yapabilirsiniz yani. Zevk size kalmış. Lastikli istiyorsanız örebilirsiniz. Yoksa yani kıvrılan bir model değil. Kendi zaten lastik gibi. Modelimiz böyle arkadaşlar. Model şöyle şurada sıfırlanana kadar bu şekilde örülüyor. Ondan sonra arka yüzünde ikinci kurulum oluyor. İkinci kurulumda burada sıfırlayınca arka yüzünde üçüncü kurulumu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça kolay ve güzel bir model. Özellikle erkek örgülerinde, erkek çocuğu örgülerinde bence yelek, süveter olarak daha uygun bir model. Ama istediğiniz örgüde de uyarlayabilirsiniz. Bayan yeleklerinde de olabilir. Evet. Modelimiz böyle arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediyseniz hangi şehirden izliyorsunuz, hangi ülkeden izliyorsunuz onları yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Ben Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Sizler de yazarsanız tanışmış oluruz. Evet. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.